Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan ve Sinan ile Otoman Şet yayın hayatına başlıyor. Aslında daha önce de başlamıştı ama 15 seneyi doldurmuşken bu meslekte dedim ki şöyle bir YouTube kanalından devam edeyim. Daha önce haber portalı, haber sitesi portalım vardı. Onu bir kenara bıraktık çünkü insanlar haberleri okumak istemiyorlar. Daha çok bizleri dinlemek istiyorlar. Ben de dedim ki madem bizi dinlemek istiyorsunuz, buyurun size YouTube kanalı ve en doğru, en güzel, en taze bilgileri, en kafa karıştırmayan, en özet bilgileri size buradan sunayım istedim ve YouTube kanalımı ilk videosuyla yayın hayatına başlattım. Dediğim gibi meslekte 15. senem ve benimle beraber bu meslekte ter döken değerli büyüklerime, kardeşlerime hepsine kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Ve ilk konumuz olan elektrikli otomobiller gerçeğiyle hayatımıza başlıyoruz. Efendim nedir bu otomobiller? Elektrikli otomobil olunca iş ne oluyor? Bundan önce kafamızı karıştıran başka sorular vardı. Elektrikliden önce ne oldu? Benzinli mi olsun? Dizel mi olsun? Yok efendim turbo mu olsun? Yok intercooler'lı mı olsun? Küçük hacim mi olsun? Büyük hacim mi olsun? Atmosferik daha iyidir. Hayır abi turbo daha iyidir. Turbolar sorun çıkartıyor, intercooler'lar. O sorun çıkartıyor bilmem neler. Şimdi 1990'larda buraları geçiyorduk ve o zamanlarda da arabalarımızın arkasında 5 vites, ABS, klima gibi şeyler yazarken işte 4 cam otomatik mi olsun, klimalar otomatik mi olsun, manuel mi olsun falan filan derken 2025 senesinde 35 sene sonra bir anda ışık hızı uzay çağına geçtik ve elektrikli otomobillerle karşılaştık. Şimdi küçük sorunlarımız varken şimdi kocaman sorunlarımız olmaya başladı. Peki niye bizim kocaman sorunlarımız oldu? Nedir bu elektrikli otomobillerin gerçek yüzü? Bir, sosyal statü sembolü olması. Yani pazarlama stratejisini Tesla o kadar güzel yaptı ki elektrikli otomobillerin başlangıcını Tesla ile almamız gerekiyor. Bu 2 kere 2 4. Elon Musk bu konuda muhteşem bir pazarlama yaptı. Muhteşem bir işe imza attı. Belki daha önce başka markalar var, daha iyi markalar olmasına rağmen, daha önce bu işe başlayan markalar olmasına rağmen Tesla ile muhteşem bir kampanya başlatarak bütün bu algıları yıktı ve elektrikli otomobili hayatımızın ortasına soktu. Sadece elektrikli otomobili soktu? Hayır. Bir de otomobil yani otopilot sistemini de hayatımıza soktu. Yani kendi kendine giden otomobiller. Eskiden bunları gördüğümüzde vay arkadaş uzay çağı mı diyorduk. Şimdi Tesla bilhassa yurt dışında Türkiye'de henüz geçerli değil ama yurt dışında hele Amerika'da kendi kendini park ediyor, parktan çıkıyor geliyor. Hani kit vardı ya, kit gel kit falan öyle saatten konuşuyordu. O sonra git oldu. Ve biz çocukken seyrettiğimiz o vu 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 kırmızı ışıklı araba Tesla'yla gerçeğe döndü. Yani adam bunu seyretti ve hayatımızı gerçeğe döndürdü. Evet, elektrikli otomobil gerçeği Tesla ile hayatımıza girdi. Peki çok ihtiyacımız mı vardı bu elektrikli otomobillere? Hiçbir fikrim yok. Açıkça sormak gerekirse. Yani elektrikli arabalardan önce biz küçük hacimli benzinlerle, TSI'lerle, yok efendim ekobuslarla, onlarla bunlarla hayatımızı idame ettirirken bir anda hatta daha turboya geçememiş, hatta daha verimli motorlara geçememiş modeller şu anda satılırken dünyada bir anda biz elektrikli otomobilleri bulduk ki bu arayı geçişte de aslında bizi ısıtmak için hibrit teknolojisini ortaya attılar. Yani 2000'lerin başında diyelim 90'ların sonunda vardı belki ama 2000'lerin başından itibaren de bir hibrit furyası başladı. Hibrit arabalar daha iyi, hibrit arabalar falan filan böyle. İşte içinde hem elektrikli motor olan hem benzinli motor olan elektrikli motorla bir 50-60-70 kilometre gidebildiğiniz güce ihtiyacınız olduğunda hem elektrikli motorun hem de benzinli motorun devreye girdiği böyle kompakt bir sistemler ne oldu? Hem yakıt tüketimini azalttı hem performansı yükseltti. Herkes bundan memnun oldu falan filan derken bir anda da elektrikli otomobiller çıktı. Elektrikli otomobiller aslında bir pazarlama stratejisinin dahiyane ürünleri. Ve hepimize ihtiyacımız yoksa bile hani şimdi mesela diyelim ki iPhone Pro 16 Max 2 TB, 1 TB ihtiyacın yok ama gidip alıyorsun. Alıyorsun ama telefonun %30'unu kullanıyorsun ya. İşte bu elektrikli otomobillerde bunun gibi bir şey. Ha faydasız mı? Asla. Faydalı mı? Evet. Geleceği hala soru işareti. Ama
elektrikli otomobiller artık günümüzün bir gerçeği ve bunu ciddi ciddi ele almamız gerekiyor. Otomobil alırken de bir para harcayacaksınız. Artık önünüzde 4 seçenek var. Dizel, benzin, hibrit, elektrik. Bir de 5. seçenek hidrojen var ama şu anda daha geçerli değil. O da yakın bir tarihte devreye alınacak. Efendim ne dedik? Elektrikli otomobil gerçeği nedir? Açıklıyorum efendim. Elektrikli otomobil gerçeği bir pazarlama stratejisinin bize yansıması. Bir statü simgesi öncelikle. Nedir bu statü simgesi? Efendim biz güzel araba aldığımızda bunu arkadaşlarımıza paylaşmak isteriz. Bunu anlatmak isteriz. Hele oyuncak gibi ise de bunu bıcır 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 kurcalamak isteriz. Yani biz erkekler bunu bu şekilde bakıyoruz. Kadınlar bu olaya daha rasyonel bakıyorlar. Onlar hayatımızı kolaylaştırsın. Beni araba işte kendi kendine gidebiliyorsa ne ala, işte kendi kendine park edebiliyorsa ne ala, benim üzerinden yük alsın. Ben böyle heyecanlı bir insanım falan filan. Biz erkekler için hızlı. Abi bazı modeller var 4 motorlu. İşte Tesla'nın bir motoru 3,5 saniye, 4,5 saniye. BYD bir araba getirmiş abi 600 beygir. Uçuyor kaçıyor. Ioniq 5 var abi kendi kendine drift atıyor araba falan. Yani şimdi böyle can cafcaflı oyuncaklı bir model varsa kanımız kıpırdamaya başlıyor. Babalar böyle Allah diyorsun ya ben bu elektrikliyi alayım. Menzili de fena değilmiş. Oynarız abi biz bununla. Geliyor iş. Anladın mı bak? Elektrikli otomobil gerçeği budur arkadaşlar. Elektrikli otomobil gerçeği size sunulan beygir gücü, hızlanma, işte son süratler, onlarla bunlarla siz bir pazarlama stratejisiyle ele alan bir yapı. Ha diyeceksin ki kardeşim ne kadar konuyu basite aldın. Sadece bu mu? Sadece bu değil tabii ama işin başı biraz bu. Yani işin başı sosyal statü simgesi. İşte arkadaşına Ioniq aldım, onu aldım, Tesla aldım, bak işte bilmem ne aldım, anahtarı masaya koymalar, onunla video çekmeler, onunla tur atmalar, onunla arkadaşları gezdirmeler. Bu cepte birinci madde. İki, efendim çevreci gözükmek. Maalesef belki hayatımızda o kadar çevreci değiliz ama diyoruz ki en azından bir yerden başlayalım baba işte buzdolabını AA aldım. A plus plus yani A artı artı aldım. İşte çamaşır makinesini A alabildim. Bulaşık makinesini bilmem ne aldım. Onu şöyle aldım. Bunu böyle aldım. Efendim zaten bir de yeni bir eve taşındım. O da ekolojik bir ev. İşte kendi kendine güneş panelleri var. Öyle suyumuzu ısıtıyor. Şöyle kaçıyor. Böyle yapıyor falan. Yani çevreci olmaya çalışmakla ilgili birinci adım otomobilden geçiyor. Çünkü otomobiller hakikaten günümüzde karbondioksit salınımıyla doğayı kirletiyor. Bu birinci salınım. İki, benzin çıkartırken doğayı kirletiyoruz. Benzini harcarken veya dizeli yani içten yanmalı motorların harcadığı yakıtı çıkartırken de bir doğaya zarar veriyoruz. Onu yakarken de doğaya zarar veriyoruz. Ondan sonracığıma arabanın içine koyduğumuz yağ çıkartılırken yarı sentetik, tam sentetikler çıkmasına rağmen gene de bunlar üretilirken bir doğaya zarar veriliyor. Onları tekrardan sistem kullandınız, yağ boşalttınız. Doğaya karışınca bir kirlenme var. Velhasıl kelam böyle bir döngü var. Tamam mı? Elektrikli araba da bunu yok ediyor. Yani içinde evet şanzıman var, onun içinde bir yağ var. Gene soğutma sistemi, antifrizler var. Gene hidrolikler var. Yani yok değil. Arabanın belli başlı unsurları var ama siz mütemadiyen yağ değiştirmediğiniz için, işte hava filtresi, yağ filtresi, benzin filtreleri değiştirmediğiniz için bu konuda gene çevreci oluyorsunuz. Çevreye duyarlı oluyorsunuz. Bu da ikinci konu. Sosyal statü sembolü dedik. İki, çevreci olduk. Doğayı az kirlettik. Geleceğe daha güzel gözlerle bakıyoruz. Ve bundan dolayı %10'luk vergi dilimine giriyoruz. O da arabamızı biraz daha ucuza alabiliyoruz. Keşke bu MTV'leri de yani motorlu taşıt vergilerinde bu çevreci arabalarda bir tık daha aşağıda tutabilsek, özendirebilsek. Yani bunlar hep özendirmeyle gerekli olan şeyler. Efendim yetmiyor. Üçüncü ve en önemli maddelerden bir tanesi de yakıt pahalılığı ve arabaların bakım pahalılığı. Yani bakım servislerindeki pahalı süreç, yakıtı harcarken de pahalı süreç. Şu anda siz 50 litrelik bir yakıtı olan yani sıvı yakıtı olan bir araç kullanmak istediğinizde deponuzu 45 litreler, 40 litreler seviyesine doldurmaya başladığınızda 2200 liralar gibi
50, 60, 70 litrelik, 80 litrelik var. İşte 50 litre ortalama alıyorsanız 2500 lira gibi para harcıyorsunuz. 50 litre ile ne kadar gidiyorsunuz ortalama? 10 litre yaksanız şehir içinde dur kalklarla İstanbul, Ankara, Büyükşehir'desiniz, İzmir'desiniz. Yaklaşık 10-11 litre. Şimdi 7-8 yakıyorum abi falan palavralarına girmeyin. Karınızla beraber kullanıyorsanız, biraz da şehir içinde kullanıyorsanız, hele şu anda klimayı da açtığınız havada sıcak, 10 litreden aşağı düşürme imkanınız pek yok. Ortalamayı 10 olarak alalım. 10 olarak aldığımız bir aracın, ki genelde SUV kullanıyorsunuz, 500 kilometrede yol gittiniz işte. 50 litreyle 500 kilometre yol gittiniz. Fena bir ortalama değil baktığınızda. Yani normal şehir içinde olması gereken bu. İşte LPG olsa işte 30 litrelik, 40 litrelik tanklar var. Bunda da döneceğiniz 30 litreyle 200-250, 40 litreyle 300-350. Uzun yola çıkarsanız da bu biraz daha dengeleniyor ama ben genelde şehir içine baz alıyorum. Böyle bir harcamalar yapıyorsunuz. Peki LPG için ne harcıyorsunuz? Şu anda 25 lira ortalamayı alırsak da 30 litrelik bir depoyu doldurmak için de 750 lira para veriyorsunuz ki oldukça ekonomik. O da çevreyi çok az kirleten bir yakıt olarak karşımıza çıkıyor LPG'ler. Hibritler de var. Hibritler de ortalama işte 5-6 litrelerde, 7 litrelerde bazıları, ama 5-6 litrelerde tükettiğinde hesaba katarsak onlar da fena bir ortalamayla gitmiyor. Ne oldu? Siz arabanızı elektrikli aldınız. Bütün bu yakıt masraflarından kendinizi kurtardınız. Yetmedi, bir de bakım masraflarından kendinizi kurtardınız. Bayağı bir ekonomi ettiniz. Bu da güzel bir şey tabii aile katkısı için. Ha bir de arabanızı evde şarj ettiğinizde 200 liralara falan, 150 liralara, 130 liralara benzin aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Oha! Oha baba, ne yaptın sen diyeceksin ama öyle. Gerçekten aracınızı evde veya iş yerinizde şarj edebiliyorsanız ortalama 150-200 liralara bir işte 60-70 kilowattlık saat, yani kilowattlık bir pilinizi doldurabiliyorsunuz ki muhteşem bir rakam bu. Oldu da AC'lere gittiniz, yani yani hızlı şarj istasyonlarına geçtiniz. Buralarda ne oluyor? Aldığınız firmaya göre aldığınız işte 150 50 kW, 150 kW, 100 kW, 180 kW, 300 kW, 350 kW'lık işte güçlerle şarj ediyorsunuz aracınızı. Burada da buna göre siz bir para ödüyorsunuz ki o da 3 aşağı 5 yukarı 400-500, hadi çok çok büyük bir piliniz varsa 600 liralara kadar çıkan bir tüketim değerlerine sahip. Çünkü siz çok sıfırlayamıyorsunuz. Yani %10'larda şarj istasyonuna giriyorsunuz. %80'lerde çıkıyorsunuz. %70'lik bir dilimle şarj ettiğinizde, yani ortalama ödeyeceğiniz rakam 500-600 liralara tekabül ediyor ki bu da oldukça ucuz, ekonomik bir sistem. Elektrik, hele bir de güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle, elektrik santralleriyle bu gücü de elde ediyorsanız çevreye de minimum zarar veriyorsunuz. Hem hidrolikler için, yani hidrosantraller biraz bu konu dışında, ama bilhassa güneş ve rüzgar enerjisiyle bu aracı dolduruyorsanız neredeyse çevreye sıfır zararlı bir arabanız oluyor. Üçüncüyü de, bunu da koyduk mu cebe kardeşim? Anladınız mı şimdi elektrikli otomobil gerçeği nedir? Niye siz elektrikli otomobil almak istiyorsunuz? Bunlardan sebep. Ve 4, 2 milyon liralık ortalama bütçeniz var. 1.7, 1.8, 1.9. Gidip de bir SUV alacaksınız. Bu paralara iyi bir SUV'ler kalmadı donanımlı, ama elektrikli otomobiller var %10'luk dilime giren. Bayağı da cafcaflı donanımlı. Havalandırmalı koltukları, ısıtmalı koltukları, 720 kamerası, otopilotu kendi kendine park etmesi, otomobili kendi kendine açması, çalıştırması, ileri gitmesi, geri gitmesi, yok bagajı elektrikliymiş, yok koltukları hafızalıymış falan. Bayağı D segment, böyle premium bir otomobil alıyorsunuz. 1.9-2 milyon lira bandında. Hem de elektrikli. Baba daha ne isteyeyim ya? Değil mi baba? Yani mantıken çok çok iyi bir ticarete geliyor iş. İşte Torres, hani EVX, ısı pompası falan filan mevzusuna birazdan gireceğim. Ya da ne bileyim, ne var şu anda? Skywell de galiba o bantlarda var. Tesla 1800 bandında. TOG'larımız var ki birazdan o konuya gireceğim. Gözyaşım pıt. Bu konuda gözyaşım hakikaten pıt. Neden pıt olduğunu da az sonra anlatacağım. Yani hakikaten TOG bu konuda, yani otomobilin fiyatlandırma konusunda, araba modellerin fiyatlandırma konusunda bir mihenk taşı görevi görüyor. Bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuz elektrikli araba hakikaten çok mantıklı. Okey. Neye dikkat edeceğiz? Elektrikli araba alırken neye dikkat edeceğiz? Bir,
ne kadar kilometre yol yaptığımıza, 2, niye ihtiyacımız olduğunu. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi bu aşiret paket işleri, bu full dolu işler biraz kafa karıştırıyor. İnsanın canını sıkıyor. Çünkü full artı full bizim en sevdiğimiz durum. İhtiyacımız var mı? Ben okuldan çocuğu alıyorum, çarşıya, pazara gidiyorum. İşte 20 kilometre işe gidiyorum, 20 kilometrede işten dönüyorum. 1 saat yolda harcıyorum, 1 saatte giderken harcıyorum, 1 saat dönerken 2 saat. Böyle yani 2 kişilik, 3 kişilik bir aileyiz. Bana bir hatchback araba, işte golf tarzı bir araba yeter. Git buna uygun bir araç al kendine. Ya da biz daha kalabalık 4-5 kişilik bir aileyiz. Bir SUV al 7 kişilik. Bu da var elektrikli arabalarda. Abi ben biraz daha köyüme gitmeyi seviyorum. Ben biraz daha uzun yol yapmayı seviyorum. Hafta sonu işte böyle bir hanımı çoluğu çocuğu alıyoruz. Bir pikniğe gidiyoruz. Bir dolaşıyoruz falan. Çok güzel. Koy cebe. Bu da var. Bunu da işte karşılığında bulabiliyorsun. Yani elektrikli otomobilde parana göre her türlü karşılığı bulabiliyorsun. Küçük araba da var, orta segmentli araba da var, az donanımlısı var, çok donanımlısı var. Yani şu anda bize markalar hemen hemen her şeyi sunuyor arkadaş. Burada artık senin zevkin ortaya giriyor. Burada soru sorma. Al hanımını, çoluğunu, çocuğunu hafta sonu gezmesi yap. Bir cumartesi gününde ayır çalışmıyorsan, tamam mı? Al bir sabah güzel kahvaltını et hanımla, çolukla, çocukla. Bin arabana. Git şöyle bir bayileri gez. Tamam mı babacığım? TOG'a git ilk. Gez, ata test sürüş yapabiliyorsan yap. Oradan ne bileyim işte Çinli markalara git. Oradan Koreli markalara git. Oradan Alman markalarına git. Oradan Fransız markalarına git. Zaten artık hemen hemen bütün markalar bir çatı altında toplanacak neredeyse. Yani 3 bayiyi gezerek bütün markaları mesela Stellantis grubuna gittiğinde Fiat, Opel, Peugeot, Citroen, DS'yi yan yana bulabiliyorsun. Girdin mi hepsiyle dolaşabiliyorsun. Yani bir girişte 5 model geziyorsun. Diğer tarafta bir girişte Volkswagen grubundaysan 3-4 marka yan yana olabiliyor. Kartal tarafında İstanbul'da olanlar bilir işte bizim mesela şu anda Muğla tarafında Milas'ta 3-4 Volkswagen grubu yan yana duruyor. Mesela Volvo'nun, Tesla'nın, Mercedes'in olduğu bir bayimiz daha var. Şimdi bunlar markaya giriyor mu girmiyor mu şu anda çok alışık olmadığım için yani markaları sayıyorum ama bayileri saymam gerekiyor mu ona çok emin olamadım. O yüzden buraları biraz bipledim. Kusuruma bakmazsınız kendi kendime. Anlatabiliyor muyum? Yani gez, içine bin, dolaş, dokun, hisset. Anlatabiliyor muyum? Hanımınla beraber git. Ha diyeceksin ki hanıma mı sorulur araba? Sorulur. Çocuğa mı sorulur? Sorulur. Demokratik ol. Fikirlerini al. Sen bir kararını vermiş olabilirsin. Arkadaşlarımızın test videolarını seyrederek ama yapma. Bir gez. Bazen fikrin değişebilir. Oradaki satıcı senin aklını çelebilir. Otomobil senin aklını çelebilir. SUV senin aklını çelebilir. Hani her şey senin aklını çelebilir baba. Anlatabiliyor muyum? Ya da dersin ki ben hiç sevmedim ya bu sessiz gürültüsüz vızır vızır bir şey böyle. Ben böyle bir şey istemiyorum da diyebilirsin. Çünkü sessiz. Anlatabiliyor muyum? Alışık olduğundan daha sessiz. Okey. Ne yaptık? Gittik gezdik. Şimdi bunu gezerken dikkat edeceğin iki unsur. Isı pompası, araçtan elektrik alabiliyor muyum? Araç kaç dakikada şarj oluyor? Hangi pil teknolojisini kullanıyor? Üzerine kaç kahvalık pil var? Kaç kilometre son sürati var? Kaç kilometrede hızlanması var? Bunlar maalesef Türkiye'de önemli olan faktörler. Çünkü diyeceksin ki kardeşim işte bu menzil dediğimiz olay bu pilin büyüklüğüyle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar harcadığıyla alakalı artık kilometrede kilowatt saat harcamalarına işte 16'lar, 17'ler, 18'ler, 20'ler bandında dolaşıyor. Testlerde bunları görüyoruz rahatlıkla. Senin kullanım stiline göre hangisi daha uygun, hangi otomobili daha çok seveceksin buna bakman gerekiyor. Isı pompası nedir? Bakınız size küçük bir hikaye anlatacağım. Buradan ısı pompasının ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Geçen senelerde iPhone'ları olanlar hatırlarsınız böyle tatil beldelerine gidip de bir de güneşin altında telefonları unuttuklarında ne oluyordu? iPhone'lar cayır 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 bağırıyordu. Babacım babacım ben çok ısındım beni kullanamazsın. Beni bir soğut diyordu. Ne oluyordu? Hemen garson kardeşlerimiz buz kovaları getiriyordu. Buz kovaları içerisinde poşetlere konan iPhone'lar cumbulop suya kaldırılıyordu. Soğutuluyordu 5 dakika. 5 dakika sonra çıkartılıyordu. Soğutulmuş iPhone'lar kullanıma geri dönüyordu. Çünkü neden? Teknolojik aletlerin bir ideal kullanma ısısı var. Yani hem kendi ısıları hem ortam ısıları çok mühim. Tamam, elektrikli aletler için söylüyorum. Cep telefonu,
çok önemlidir. Yani yazar der ki ben 50 derece ile eksi 25 derece aralığında çalışabilirim. Artı 50'de çalışamam. Eksi 25'in altında da çalışamam. Ama benim ideal çalışma ısım 22-23 derecedir. Yani dünya standartları 25'i kabul etmiş. Yani 25 derecelik bir dış ortam ısısında ben sana vaat ettiğim doğru e, randımını veririm diyor. Yani pilin harcama ömrü böyle olur. Çabuk bitmez, çabuk kapanmaz. Ben sana ısınmam, anlatabiliyor muyum? Donmam, kasmam. 25 derecede ben sana ideal ısıda sağlarım diyor. Yani dış ortamı 25 derece tut, ben sana ideal ısımı veririm diyor. Bunun üstüne çıkarsan patlarım, bunun altına inersen de patlarım. Buralarda benden bir fayda bekleme diyor baba. Tamam mı? Yani çalışma aralığını anladınız mı? Eksi 25 ile artı 50'yi anladınız değil mi? 50 dereceye kadar çalışırım. Bunun üstüne çıkarsan sapıtırım ki zaten 40'ların üzerinde sapıtmaya başlıyor da 50 üzerinde diyor ben knockout olurum. Kapatırım kendimi diyor. Yani hiç benden bir performans bekleme, bunu anla diyor yani. Otomobile gel, aynı şey. İçinde bir tablet olan, altında da bir pil teknoloji pili olan bir aslında yürüyen cep telefonundan bahsediyoruz. Tekerlekli cep telefonu. Anlatabiliyor muyum? Yani tekerlekli bilgisayar aslında şu anki arabalar dediğiniz bu elektrikli arabalar. E, tamam benzinlileri de var, panik yapmayın, ama elektrikli olanlardan bahsediyorum. Yürüyen bilgisayar, yürüyen cep telefonu, tekerlekli cep telefonu. Şimdi durum böyle olunca bu alttaki pil çok sıcağa maruz kaldığında diyor ki baba ben aşırı ısındım. Zaten pil de çalışırken ısınan bir şey. Motor ısınıyor. Elektrikli motor ısındı. Alttaki pil de ısındı. Bunu soğutacak bir sisteme ihtiyaç var. Bazı markalar, özür dilerim. Bazı markalar bunu farklı şekillerde çözüyor. Buna başka bir sistem adını veriyor. Bazıları ısı pompası dedikleri bir sistemle bu işi çözdüklerini söylüyorlar. Hem ısıtıyorlar yeri geldiğinde hem de soğutuyorlar pilleri. Kimisi başka bir sistem söylüyor. Şimdi TOG başka bir şey kullanıyor. Torres başka bir şey kullanıyor. İşte BYD başka bir şey kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Isı pompası dediğimiz şey aslında pili belli bir ısıda tutmaya yarayan sistemin adı. Bunu da yolda giderken eğer siz ısı pompalı bir araçla giderseniz menziliniz artıyor. Sıcakta kullanırken menziliniz artıyor. Daha soğuk bir ortamda kullanırken menziliniz artıyor. Çünkü pil hep belli bir ısıda kalıyor. Ama bunun içinde bu ısı pompası çalışırken belli bir enerji ihtiyacı duyuyor. Sen 400 range ile gitmen gereken yere 350 range ile gidiyorsun. Bu 50 kilometrelik range'i de baba pili müdafaa ve korumak için harcıyor. Anlatabiliyor muyum? Ha, bu olmadığında ne oluyor? Range'ler 400'den 200'e düşebiliyormuş sıcaklarda ve soğuklarda. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bununla da ilgili gene arkadaşlarımız, meslektaşlarım sizleri ziyadesiyle bilgilendirici videolar çektiler. Bu konuda da sizi anlatıyorlar, bilgilendiriyorlar. O yüzden siz o videoları izlemeye lütfen ihmal etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Ama kullanarak dediğim gibi buraya yapar. Bu çok önemli. İki, şimdi bir de V2L diye bir şey var. V2L. Nedir bu? Araçtan da enerji alabilmek. Bu çok matrak bir şey. Kamp yapmayı seviyorsanız, gezmeyi seviyorsanız, piknik yapmayı seviyorsanız aracınızdan elektrik alıyorsunuz. Yani aracınızı aslında bir jeneratör gibi kullanıyorsunuz. Baya baya hatta bunu beni şey yapan böyle bir karavanla gezen arkadaşlarım var, işte kışlarına arabalı karavan takıp böyle diyar diyar geziyorlar. Baya baya karavanın elektriğini aracından sağlayan arkadaşlarım var. İçinde cep telefonu, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan çalıştıranlar var. Böyle şaşkınlıklar içerisinde yapıyor mu abi diyorum. Vallahi çalıştırıyor diyor. Ya hatta bir iki bir şey aynı anda çalıştırabiliyor diyor. Yani istiyorsan tabletini şarj et ki zaten araçların bazılarında elektrik girişleri de var, priz girişleri. Oradan da şarj edebiliyorsun. Kettle kullanabiliyorsun. Ne bileyim elektrikli ocak kullanabiliyorsun. Yani bayağı bir dışarıda gittiğinde araçtan elektrik almak suretiyle baya bir şeyi çalıştırıyorsun. Bu çok tatlış bir şey, çok güzel bir şey. Araçların hepsinde bu yok. Her modelde bu özellik yok. Olan modeller eğer işinize geliyorsa, eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, yok abi ben şehirden kullanıyorum, işte çocuğu aldım pikniğe gitmiyorum, ben buralarda şehir içinde kullanıyorum diyorsan ihtiyacın yok, ama şehir dışında kullanıyorsan, pikniğe gidiyorsan veya arkadaşlarla gezmeye gidiyorsan, karavanın varsa hayati güzel bir önemi olan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da ihmal etmeyin. Efendim elektrikli araçların gerçeği bu. Anlatabiliyor muyum? Elektrikli otomobil dediğimiz şey bu. Ha, herkes elektrikli otomobil kullanacak diye bir kaide yok.
İçten yanmalar devam. Efendim 2030'da abi kalkacakmış, 2050'de kalkacakmış. İşte Volvo kaldırıyor, bazı arabalar kaldırıyor. Ama kimsenin bir şey kaldıracağı yok. Evet, Volvo kaldırıyor olabilir belki ama diğer markalar gene içten yanmalı motorlar üretmeye belli bir süre devam edecek. Çünkü şu anda dünya genelinde yapılan araştırmalarda bilhassa Avrupa diyor ki ben daha elektrikli arabaya uyum sağlayamadım baba. Ben daha hala bu fikre sıcak değilim diyor. Tamam. Anlaştık mı? Ben diyor buralara çok sıcak görmüyorum. Çünkü diyor önümde diyor çok sorular var. Benim de param kıymetli. Bu sorulara karşılık bulursam alırım. Ama bulamayacağım için de şu anda bulamadığım için de almıyorum ben. Elektrik ben diyor içten yanmalıya devam edeceğim. Hibrite devam edeceğim baba diyor. Orada diyor iş devam ediyor çünkü diyor. Anladın mı? O yüzden merak etmeyin daha bu 50 sene daha içten yanmalı motorlu araçlar devam edecek. Nasıl ki Impala'lar, 1950-60 model Impala'lar, Chevrolet'ler, Chrysler'ler, Cadillac'lar hala daha günümüzde devam ediyorsa üretmeye değil ama gitmeye en azından belli bir zaman sonra da bu araçları biz almaya devam edeceğiz. Hiçbir konuda kuşkunuz olmasın. Efendim şehirlere girilmeyecekmiş, bilinmeyecekmiş. Ah, kim öyle kim kalır zaten. İngiltere'de mi Londra'da mı yaşıyorsun baba? Londra'da yaşıyorsan da git zaten küçük bir elektrikli araba al orada yaşa. Zaten şehrin içine girmek izne tabi otopark. Çok büyük problem şehrin içinde. Trafik var hakeza. Paris'te hakeza. Barcelona'da hakeza dünyanın çeşitli yerlerinde bu konularda yeteri kadar zaten sıkıntılar var. Ülkemizde de zaten bu sıkıntıları anlatmaya gerek yok. İstanbul trafiği artık bitmiş durumda. Diğer şehirlerin de trafikleri bitmeye yüz tutmuş durumda. O yüzden elektrikli araba bence ülkemizde ziyadesiyle iş görür. Bunları anlattıktan sonra şimdi gelelim neden alınmaz kısmına. Anlatabiliyor muyum? Neden alınır kısmını anlattık. Neden alınmaz kısmına geldiğimizde de şöyle bir sıkıntı var. Baba ben bu arabayı aldım 5 sene kullandım ortalamada 20 bin kilometre 15 bin kilometre yol yaptım. 75 bin 80 bin 90 bin kilometreye aracımı getirdim. 5 sene sonra ben bu arabayı satarken kim alacak? Alır mı, almaz mı? Benim için ölü yatırım mı, değil mi? İyi mi, kötü mü? İşte bütün mesele de burada. Dananın dırt dediği, zurnanın zırt dediği yer, dananın kuyunun koptuğu yer anında burası. Dikkat! Dikkat babalar. İşte bu nokta çok mühim. Çok mühim bir noktaya geldik. Siz aldığınız arabayı ikinci elde satabileceğinize iknaysanız elektrikli otomobil alırsınız. Satamayacağınızı iknaysanız elektrikli otomobil almazsınız. Ey markalar! Şimdi bak Renault'un CEO'su değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor, markalar değişiyor ya. Bak burayı herkes çok iyi dinlesin. Markalar, marka pazarlama direktörleri, ürün geliştirme direktörleri, bütün CEO'lar, CFO'lar dinle. Bak burası çok önemli. Sizin için altın bir tavsiye niteliğinde bilgi vereceğim. Hatta ve hatta yatırım yapmak isteyen melek yatırımcılar burayı da çok iyi dinlesin. Size böyle babanızın vermeyeceği muhteşem bir yatırım fikriyle geliyor. Burayı dinle. Şimdi elektrikli araba aldım. 5 sene kullandım. Arabanın 100 bin kilometre ya da 1 milyon kilometre 10 senelik pil garantisi var. Ben bunun 5 yılını yedim. 1 milyon kilometreyi zaten doldurma ihtimalim yok ki bazıları 150 bin kilometre veriyorlar. Getirdim arabayı 80 bin kilometreyi. Ben bu ikinci elde bunu satacağım. Kim fiyatlayacak bunu? Bilmiyoruz. Alırlar mı? Bilmiyoruz. Murat Öztürk çok sevdiğim bir büyüğümdür. 8. yatıbında hem yapımcısıdır hem sunucusudur. Senelerden beri yapıyor. Diyor ki bizim şirketimizde elektrikli arabalar var. Uzunca bir süredir kullanıyoruz. Çok da memnunuz. 200-250 bin kilometrelere geldi araçlar. Çünkü biz bunları prodüksiyon içerisinde kullandık. Yani kanallar bir sürü insan getirip götürmeye araç kullanır. Bunu da elektrikli almışlar. Çok da akıllılık etmişler. Çok da büyük kar etmişler bu işler. Ama satmaya gelince satamıyoruz çünkü kimse bize fiyat vermiyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Fiyatlayamıyoruz. Heh. Şimdi bak kardeşim. Otomobili satan distribütör kardeşim. Distribütör. Burada bu arada Türkiye'de kimsenin dilinin dönmediği enteresan kelimelerden bir tanesi de şu distribütör kelimesi. Fransızcadan geliyor. Aynı zamanda arabalarımızın içinde de var. Yani dağıtıcı anlamına gelen. Tamam mı? Bayi diyelim biz bunu. Bayi. Heh. Anladınız? Distribütör değil. Distribütör. Bu firmalar BYD, Tesla, bu lafım sana, Hyundai, Kia, PSA grubu, Stellantis grubu, Volkswagen grubu,
ne aklınıza geliyorsa Skyline, Çin grubu, Çin üreticileri. Bak dinle. Arabayı al sattın ya, serviste veriyorsun ya, ikinci el değerlemesini de sen karar vereceksin. Pazarlama bunu gerektirir. Arabayı sattım, servise verdim, milletin parasını cebinden aldığımda iş bitmiyor. Ben bu aracı aldım, sattım, ikinci elde değerlendireceğim ki çark dönsün baba. İkinci elde değerlendiremezsen çarkı döndüremezsin. Tamam. Ne yapman gerekiyor? Arabayı alacaksın. İkinci elde parasını vereceksin. Belli bir değer, raiçli bedelle. Alacaksın. Ne yapacaksın? Bak. Burada sana müthiş bir fikir. Hani şu cep telefonlarının yeniliği var ya, yenilenmiş cep telefonu sistemi. Biliyorsunuz bunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Hani ikinci elde alınan yenilenmiş cep telefonları artık herkes biliyor bu işi. Sen de yenilenmiş elektrikli arabalar yapacaksın. Tamam mı babacığım? Kozmetik durumuna göre, işte camının çizikliğine göre, pilinin durumuna göre, motorunun durumuna göre bunları sınıflandıracaksın. Gerekirse pili bir elden geçeceksin. İşte yeni yazılım atacaksın. Motora bir bakacaksın. Çünkü insanlar bilmiyor. İçinde mıknatıslı bir motor var. Bu mıknatıslı motor 1 milyon kilometre mi gider, 100 bin kilometre mi gider? Kimsenin bu konuyla ilgili bir bilgisayar yok. Çünkü kuvvetle muhtemel bunu sen de bilmiyorsun. Testlere tabi tuttun. Evet ama hiçbir zaman testlere tabi tuttuğun arabalarla kullanıcının yaptığı kilometreler eş değil. Şu anda piyasada işte yok 1 milyon kilometre giden elektrikli otomobil olduğunu, %85 şarjı koruduğunu ve arabaların cayır cayır hala aynı performansı vermeye devam ettiğini söyleyen haberler görüyoruz. İnşallah bunlar doğrudur ve elektrikli otomobil almak isteyenler bu haberlerle biraz daha gaza gelirler. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Arabayı sattın, servise soktun, artık değerlendirmeye geldin. Sen değerlendireceksin. Veya böyle firmalar açılacak. Değerlendirme firmaları. İşte cep telefonu yapan servisler gibi. Yani alıp tamir edip satan servisler gibi. Alacak. Durumuna bakacak. Raporunu sunacak. Raporunu sunduktan sonra sana detaylı bir ekspertiz yapacak. Diyecek ki ben bu arabaya da hala garantisi devam ediyor. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Bu araç bu garantinin sonuna kadar ömrünü tamamlar. Fazlasını yapar. Pilinin durumu iyi, motorunun durumu iyi, şanzımanın durumu iyi. Korkusuzca bu arabayı alıp atıyorum 100 bindeki arabayı siz daha 300-400 bin kilometre kullanabilirsiniz. Eğer garantisi bitmişse ben 12 ay işte 50 bin kilometre, 20 bin kilometre, 30 bin kilometre daha garanti veriyorum diyeceksiniz. Ki böylece insanlar diyecek ki ben bu arabayı aldım, kullandım, satarken de şu firmaya gidip satabiliyorum, kendi firmama gidip satabiliyorum ya da bunu veriyorum, takaslıyorum, yenisini alıyorum. Bunlar çok önemli fikirler babacığım. Anladınız mı? Bu bir iş kolu. Bu bir iş kolu. Bunu bence hemen hayata geçirin. Nasıl ki şarj üniteleri ilk bu elektrikli otomobiller piyasaya çıktığında çok azdı. Şimdi hemen hemen her yerde bulabiliyoruz. Hemen hemen her markanın 3-4-5 markanın var. Otomobilleri değerlendirecek, değerleyecek, gerekli bakımları yapacak servislere, böyle yetkin yerlere de ihtiyaç var. Hemen bu işe başlayın. Beni de ortak etmek isterseniz hiç hayır demem. Küçük bir orana hisseye de her zaman evet derim. Bu fikrimi de lütfen bir an önce değerlendirin. Bak burada başka ne olabilir? Bak başka burada ne olabilir? Bu konunun uzmanı eğer kendi firma mesela Tesla diyelim ya da ne bileyim işte BYD aldı aracı aldı. Ufak bir kozmetikten geçti. İşte güncelledi, planemiline baktı. Ya şunu diyebilir mesela. Sadece alıp satarken değil. Ya kardeşim sen bu arabayı 50 kW'lık saat, 50 kW'lık pille almışsın ama bunun bizde 88'liği var. 90'lığı var. 100'lüğü çıktı yeni modellerde. Gel baba ya da daha iyi teknolojisi çıktı. Sen bunu aldığında işte bu çinko alışım karışımlıydı. Yok alüminyum bilmem ne karışımlıydı. Sallıyorum şu anda yani. Anlatabiliyor muyum? Bilmem ne teknolojisine sahipti. Şimdi biz yenisini yaptık. Aradan 3 sene geçmiş sen arabayı alalı. Tamam mı? Gel ben senin pilini bununla değiştireyim. Ver bana 200-300 ateşle. Tamam. Pilini değiştireyim mesela. Bu da olabilir. Yani 50'lik pili 80'liğe çıkartmak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi yani. Aynı altyapıya sahip ya da daha iyi gelişmiş bir pille aracını değiştirip kullanmaya devam edebilirsin. Diyeceksin ki yeni model satmaz o zaman. Baba onu almak isteyen onu oluyor zaten. Şu anda da aynı şey yapılıyor. Gidiyorsun bir tane Passat alıyorsun 1.4 TSI'lı stage yazılımlara çakıyorsun. Çünkü 1.4 almışım 1.5'ler var. 1.5'i alıyorsun 1'ler geldi 1.2'ler geldi.
Sürekli gelişiyor. Sen parana göre bir şey alıyorsun ya da diyorsun ki abi işte motoru indireyim, üstüne yazılım atayım, bilmem ne yapayım, öyle yapayım, böyle yapayım. Yani sen de motoru kendi içerisinde aslında revize ediyorsun servislere götürüp. Okey babacığım. Bu da onun gibi düşün yani. İlla herkes böyle yapacak diye bir kaydı yok. Yani parası olan 2 milyonluk alır. Parası olmayan ikinci elde 1,5 milyonluk alır. Yani onu da gider 100-200'e üstüne biraz daha verip range'ini arttırabilir. Bu da bir iş kolu olarak görülebilir aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl ki arabayı aldığınızda işte bir sürü modifikasyona tabi tutuyorsunuz daha iyi gözüksün diye. Bu da onun gibi bir şey. Okey. Böyle olduğunda artık herkes elektrikli otomobili rahatlıkla alır, satar, kullanır hale gelir. Şu anda çünkü en büyük bilinmezlik bu. Elektrikli arabayı almayı düşünenlerin aklını kurcalayan en büyük sorun bu. Haklısınız. Ben de şu anda elektrikli otomobile geçmek istiyorum. Ama aldıktan çünkü ben uzun süre kullanırım. Burada da şehir içinde kullanıyorum. Yani de yılda yaklaşık 7-8 binler yapıyorum. Eğer İstanbul yapıp gelirsem de bu 10-12 binlere çıkıyor yıllık ortalama. Ama elektrikli otomobil alırsam benim kanım bittiğinde durmam. Tahmini 12-13 bin dönerim yılda. 5 senenin sonunda 60-70 binlere çıkarsa ben 5 sene sonra bu arabayı satmak istediğimde hakikaten değerinde satabilir miyim? Ya da bana arıza çıkartır mı? Ya da bana büyük masraf çıkartır mı? Bunlar hep büyük soru işareti. Çünkü pil değişim masraflarının şu anda otomobillerin yarı parası olduğu iddia ediliyor ki bu da kasko bedellerini arttıran en büyük etken. Anlatabiliyor muyum babalar? Buralara çözüm gerekiyor. Bir ikinci çözüm de artık şu otomobilleri cep telefonu gibi yapmaktan vazgeçin. Bunlar otomobil. Ergonomi çok önemli. Benim elim direksiyondayken alışmış olduğum sinyal kolu ki hiç Türkiye'de kullanılmaz. Onu çöpe atabilirsiniz. O sinyal kolu bizde sadece selektöre yarar. Anlatabiliyor muyum? Sinyale yaramaz. Silecek kolu çekerim, su fışkırtırım yukarı aşağı ki hepsi otomatik zaten. Tamam kabul ediyorum ama bazı zamanlarda ahmak ıslatanlarda çalışmayan ya da yandan bir araba su fışkırttığında ya da bir şey olduğunda ani bir sileceği çalıştırmak gerekebiliyor. Elimiz bunlara alışmış. Bir de şu elimizi yani yoldan ayırmadan gözümüzü gidiyoruz ya buna bakmadan bak buna baktım yaptım 1001 1002 gam. Gözünüzü 2 saniyeden fazla yoldan ayırmayın. Altın kuraldır. Dünyada otomobil öğretilirken böyle öğretilir. 2 saniye. 1001 1002. 1001 1002 bak. 1001 1002 çat. 1001 1002 çat. 1001 1002 çat. 1003 dedim mi güm. Gidiyorsun. Araba gidiyor. Gittiğin hıza göre de kat ettiğin kilometre, kat ettiğin mesafe artıyor. Daha çünkü kafayı çevireceksin, göreceksin, algılayacaksın, frene basacaksın. Geçen bir zaman var. Burada da bir yol kat ettin. Anladın mı? Allah korusun güm güm. Gözünüzü yoldan 2 saniyeden fazla ayırmayacaksınız. Okey to. Onun için de buraya otoboka her şeyi böyle bir tableti yükleyip oradan camı aç, oradan klimaları aç, oradan arabanın koltuk ayarlarını yap, oradan arabanın radyo sistemini yap, oradan cep telefonuna ulaş, oradan bilmem neye ulaş yapma. Sonra bunu yapınca ne oluyor? Patlıyorsunuz. Buradan düğme koyuyorsunuz. Speak lan diyor. Speak kaptan diyorsun. Speak kaptanla bir de kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Yok bazı arabalarda Türkçe yokmuş İngilizce. Ya open window diyorsun, close window diyorsun, open radio diyorsun, open bilmem ne diyorsun falan saçma sapan anladın mı? Camı aç. Ulan zaten camı aç. Cam burada baba. Böyle bir teknoloji ihtiyacın yok. Cam kumanda düğmelerini doğru yere koyarsan böyle bir teknoloji ihtiyacın yok. Oraya 2 tane yuvarlak düğme koyarsan biri ısı düğmesi, biri de arabanın klimanın artı eksi yani iklimlendirimin üfleme azaltma seviyesini düzeltirsen dilim dönmedi. Bak nasıl sinirlendim ben de böyle tansiyonum çıktı. Tamam 2 tane düğme baba. Birden ısıyı arttıracaksın. Isıyı kısacaksın. Klimaya basacaksın. Klima çalışacak. Klimayı kapatacaksın. Bir de havalandırma derecesini arttırıp azaltacaksın. Bu. Çaktırmadan ben şu anda bakmadan benim Egea'm var. Ön cama veriyorum, ortaya veriyorum, ayakları alıyorum, kısıyorum, açıyorum, klimayı devreye sokuyorum. Bakmama gerek yok. Biliyorum ezberimde çat 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 yapıyorum geçiyorum. Radyo tak 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 düğmem var abi çeviriyorum. Tak oluyor. Vites. Vites kolunu kaldırmış Tesla baba ya. Yok ekrandan ileri itince ileri gidecekmiş. Geri yok ebesinin gözü. Bir de yukarı takmış efendim. Şimdi şey gördüm geçen video vardı Amerika'da yeni Y modellerini şey diyor garantiyi bozmadan diyor vites kolu takıyoruz diyor. Ya şaka mısınız siz ya? Selektörü kaldırmış buraya almış. Silecekleri parmağı almış. Yok artık yok artık ya. Tamam bunlar teknolojik olarak yenilik olabilir ama lütfen 2 kere 2 4'den vazgeçmeyelim. 2 kere 2 her zaman 4'tür. Burada yenilik getiriyorsunuz Allah razı olsun ama bak
Head-up display yapıyorsun baba. Head-up display var arabalarda hala. Head-up display nedir? Gözümü yoldan ayırmadan her şeyi görebilmem demek. Yani önüme bakarak yolu takip ederken hızımı, navigasyonumu, aracın durumunu bana işte kaç kilometre hızla gitmem gerektiğini gösteren küçük bir bilgi ekranı. Head-up display ön ekranda duruyor. Bu var. Sen niye saçmalıyorsun, her şeyi tablete koyuyorsun? Bu sadece elektrikli arabalar için değil. Türkiye'de şu anda son dönemde dünyada üretilen araçların hemen hemen hepsinde şu fiziki düğmeleri kaldırdınız yahu. Para mı tutuyor bunlar? Nedir abi? Ya çok büyük bir para tutuyor bunu imalatta. Bugüne kadar çok büyük paralar mı verdik biz bu işlere ya? 2 tane düğmeye kaldırdınız. Bundan tasarruf ettiniz de her şeyi tabletin içine oturttunuz. Bir de o tabletler dönüyor böyle abuk sabuk. Ne olacak tablet kilitlense, ben klimayımı ya da yolda gitti bozuldu. Ekran bozuldu. Ne yapacağım ben? Sıcakta mı gideceğim? Klimayı devreye sokamayacak mıyım? Radyosuz mu gideceğim? Ya da telefonumu bağlayamayacak mıyım? Bağlayamayacaksın. Ne olacak? Dur. Bir istasyon bul. Arabayı kapat. Eğer biraz elinden iş geliyorsa, akünün yerini biliyorsan aküden eksik kablosunu çıkart. 15 dakika bekler, sistem kendini bir sıfırlasın bakalım olacak mı? Ondan sonra tekrardan tak. Çalıştır. Düzeldi. Dalga mı geçiyorsunuz babacığım ya? Otomobil böyle bir şey değil. Otomobil elin direksiyonda olduğun, sürekli yolu takip etmen gereken bir sistem. Lütfen ve lütfen bokunu çıkartmayın. Adamın da canını sıkmayın. Tamam mı babacığım? Uzun yolda ben bu arabanın, bir de şu menzil konusunu atladım demin, pardon, bir yudum çay alacağım. Bir çay kolik olarak kusuruma bakmayın, teşekkür ederim. Siz de çayınızı bol bol için, kahvenizi bol bol için ama su tüketmeyi de ihmal etmeyin. Menzil konusuna girmiştik ya hani işin başında. Bu menzil konusu da şöyle bir şey babalar. Bak, 600 kilometrelik bir yol yapacaksın diyelim, tamam mı? Ya da İstanbul'dan çıktın Ankara'ya gidiyorsun. İşte 500 kilometre yol yapacaksın aşağı yukarı. 500 kilometrelik yolda minimum 2 kere mola vermen lazım. Okey. 2 kere minimum, yani 200-200 de mola vermen gerekiyor. Diyeceksin ki baba ben tek basışta 2,5 saatte gidiyorum. İyi bok yiyorsun. Yeme o bok. Zaten kurallara uyman lazım. Her yerde radar var. Ortalama hız 130. Tamam, 130'da gideceksin. Senin yasal sınırın bu. 130'da giderken 2 saatte bir mola vereceksin. Hemen arabadan ineceksin. Elini yüzünü soğuk suyla yıkayacaksın. Tuvaletini yapacaksın. Ondan sonra yürüyeceksin. Şimdi 3-5 dakika yürü, koş, hopla, zıpla, jumping jack mi yaparsın? Yürür müsün? Koşar mısın? Adım. Kan deveranın, anladın mı? Kan deveranı çok önemli. O uyku halinin, o mayışıklığı bir atman gerekiyor. Hemen hareket edeceksin. Kalp krizi geçirirsin yoksa. Okey. 2 saat. Tık tık tık. Bir çayını iç, bir kahve iç. Ondan sonra gerekirse bir tost diye. Çok abanma, abartma. Açsan da, tamam mı? Oturup bir kase çorba içme. Üstüne tandırı mandırı pilavla gömüp de ya da lavaş arası döner gömüp de üstüne de bir de çay içip tatlayıp yola çıkma. Uyursun, ölürsün. Sen ölürsün, karşındakini de öldürürsün. Arabanın içine sana emanet olan canlara da öldürürsün. En büyük günaha girersin. Kul hakkına girersin. Öyle de gidersin. Cehennemde de cayır cayır yanarsın babacığım. Tamam mı? Yapma. Bokunu çıkartma şu yemek işini. Giriyorsunuz, görüyorum ben böyle mola yerlerinde. Allah'ın gözü dönüyor ya. Bir tepsi var. Hey! Bir de sulu yemek, bunu yemek varsa 3 çeşit almış baba. Makarna almış, pilav almış, oraya et almış, üstüne tatlı almış, yanına salata almış, meze almış, yoğurt almış, ayran almış. Çok tehlikeli bunlar, yapmayın. Aman sakın. Uyursunuz abi direksiyonda, gidersiniz valla. Yok böyle bir şey. Yolda az yiyeceksin. Tost ye, sandviç ye. Az çorba iç. Ayran içme. Çok acıktıysan protein, et yemeği ye. Karbonhidrat tüketme. Gözünü seveyim. Can canan aman. Tamam. Şu kulu hakkı demişken de bir de şuna da söyleyeceğim. Bir de herkes otomobil sahibi olmak zorunda değil. Eğer sürekli emniyet şeridinden gideceksen otomobil sahibi olmak zorunda değilsin. Alma. Tamam. Ben normal yolumda giderken üstüme direksiyon kırıp bana sataşacaksan, benim huzurumu kaçıracaksan, eşkıyaysan alma. Tamam. Ben normal yolumda giderken, kırmızıda durup yeşilde geçerken, kurallara uygun bir şekilde dönerken, girilmezde girmezken, doğru yerlere park ederken, sen eşkıyalık yapıp, doğru yerlere park etmeyip, girilmezden girip, dönülmezden dönüp, kırmızıda kurallarına riayet etmeyip, böyle sıkışık E5 trafiğinde ya da TEM'den ayrılırken, sapaktan çıkarken,
arkadan konvoy ile gelirken millet beklerken sen en soldan gelip bariyerleri sıyırıp en öndekinin önüne geçmeye çalışıyorsan alma. Kul hakkına gireceksen yapma bu işi kardeşim, tamam mı? Benden size hakkım haram. İnşallah cehennemin dibinde yanarsınız. Hiç kusura bakmayın. Tamam mı kardeşim? Bunu ben peşinen söylüyorum. İstanbul'da bu konuda çok kişiyle de kavga ettim. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bak, kuralına uyan insanların hakkına gasp ettiğiniz noktada vatandaşlıktan çıkıyorsun. Tamam mı babacığım? Bir diğer taraftan da kul hakkına girdiğin için bak. Arkada diyelim 50 araba var. Sen 50. arabasın. Çok zekisin ya sen. Çok zekisin ya sen. Yapıştırıyorsun en soldan. Trafiğe korkuyor. Gidiyorsun. Konvoyun önünden böyle sıyırtmacı atıyorsun. El kola yaparak böyle en öne geçiyorsun ya, aklın sıra. Ne oldu? 10 dakika kazandın. Geçmiş olsun. O 49 kişinin kul hakkına girdi. Araçlarda bu birer kişi olduğunu farz ediyorum. Bir de ikişer üçer kişi ise çarpı 2 yap, çarpı 3 yap. O kul hakkını alabilmen için tek tek herkesten özür dilemen gerekiyor. Mübarek. Anladın mı? Heh. Kırmızı durmayıp geçtin ya. Gene gitti kulak. Girilmeze girdin ya. Gene gitti kulak. Engelli yerine park ettin, gitti kulak. Yapmayın. Tamam mı? Herkes otomobil kullanmak zorunda değil. Bunları yapacaksan alma. Çünkü maalesef ülkede bu kuralları sağlayacak şu anda bir sistem yok. İnşallah ilerleyen dönemde olur. Ümit ederim ki sizi de trafikte eğitirler. Cezalarla verilecek ehliyet men cezalarıyla bir şekilde sizi de umarım eğitirler. Efendim, elektrikli otomobilin durumu bu. Uzun yolda da dediğim gibi 2 saatte bir mola vereceğiniz için, oralarda da bir 5-10 dakika, yarım saatlik süreler harcamanız gerektiği için aracınızı rahatlıkla şarj edersiniz. Hiç de korkulacak bir durum yoktur. Bir iki kere tatile gidiyorum, 3-5 kere tatile gidiyorum. Ben ne yapacağım? Pompalar dolu, işte yok şarj istasyonları dolu. Önemli değil. Bir sonraki şarj istasyonuna girersin. Ona göre molanı uzun tutarsın. Gideceğin yere şen şakrak gidersin. Sağlıklı gidersin, güvenle gidersin. Aracını şarj ede de gidersin. Hiç de bunda panik yapılacak bir durum yok. Anlaştık mı babalar? Elektrikli araba iyidir, güzeldir. Alın, temiz kullanabilirsiniz efendim. Otomobil hayatı da böyle bir şey. Ama dediğim gibi bu keyfe bağlı. Hibrit var, benzinli var, LPG'li var, dizel var. Siz bunların içerisinde en uygununa gidip karar verecek yetiye ve zekaya zaten sahipsiniz efendim. İlk bölümde böyle olsun. Biraz uzun tuttum. Kusuruma bakmayın. Kısa tutacaktım ama ben geveze bir adam olduğum için aldım gene sazı elime, gitti. Ama aşağıda bölümleri ayırmaya çalışacağım. Ümit ederim ki beceririm. Oradan bölümlerden istediğiniz bölümü rahatlıkla seyredebilirsiniz. Gene beni mutlu etmek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone olup şeyleri kapatın, bildirimleri. Benden zaten size öyle zırttır pırttır bir bildirim gelmez. Shortlu videolarım olacak. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Instagram'a da küçük küçük videolar atmaya çalışacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı da gene YouTube'da altta bulacaksınız. Zaten bir YouTube hesabım var. Twitter hesabım da var ama kimi Twitter takip ederseniz ne ala, takip etmeseniz de canınız sağ olsun. Efendim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında buluşmak üzere. Şen ve esen kalın diyorum. Lütfen beni ihmal etmeyin. Ve beni özleyin anacığım. Hepinize sağlıklı, huzurlu, sabırlı günler.